Orion uzay aracı, NASA'nın çok amaçlı uzay yolculukları için tasarlamakta ve denemekte olduğu yeni nesil mürettebat aracıdır. Amerikan uzay aracının alçak dünya yörüngesi ötesindeki hedeflere 4 astronotluk bir ekibi taşıması amaçlanmıştır. Şu anda uzaya fırlatma sistemini başlatmak için NASA tarafından geliştirilmekte olan Orion, Mars, asteroitler ve insani keşfi kolaylaştırmak ve gerekirse Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı veya sarf malzemesi almak için tasarlanmıştır. Proje NASA tarafından 24 Mayıs 2011 tarihinde açıklanmıştır. Tasarımı iptal edilen Takım Yıldız programından Orion ekip keşif aracına dayanmaktadır. Orion iki ana modülden oluşmaktadır. Orion'un kumanda kapsülü Lockheed Martin firması tarafından üretilmiştir. Orion servis modülü Avrupa Uzay Ajansı tarafından Airbus Savunma ve Uzay Şirketi'ne yaptırılmıştır. İlk insanlı uçuşun 2021 yılında yapılması planlanmıştır. Ancak sonradan 2023 yılına ertelenmiştir. İlk uçuşunu 4 Aralık 2014 tarihinde insansız olarak test amaçlı yapılması planlansa da yaşanan teknik aksaklıklar ve hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle deneme 5 Aralık 2014'e ertelenmiştir. 5 Aralık 2014 Cuma günü yerel saatte sabah 07.05'te Delta 5 roketi ile Orion'un ilk uzay yolculuğu başarılı bir şekilde başlamıştır. Yeryüzünden 3600 mil 5800 kilometre yükseklikte dünya çevresinde 2 tur atan uzay aracı paraşütleri yardımı ile San Diego'nun 965 kilometre güneybatısında Pasifik Okyanusu'na yerel saat ile 11.29'da iniş yapmıştır. Orion bu yolculukta 20.000 yani 32.000 kilometre saat hıza ulaşmıştır. NASA'nın 2030'larda insanları Ay'a taşıyacak olan yeni Orion kapsülü geçen Aralık ayında ilk kapsamlı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve Dünya'dan 5800 kilometre uzaklaştı. Bu testte insansız olarak uçan Orion, Apollo Ay seferlerinden 40 yıl sonra Dünya'dan uzaklaşan ilk uzay aracı oldu. Uzay yolu orijinal dizide Kaptan Kirk, Atılgan'ın yolculuklarını kimsenin gitmediği yerlere cesurca ulaşmak cümlesiyle tanımlıyordu. Ancak karizmatik astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın dediği gibi NASA son 40 yıldır bu hayali unuttu ve Güneş sistemi keşfetmek yerine herkesin gittiği yerlere cesurca ulaşıyor. Yani alçak yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu uçuşlarıyla yetiniyor. Bununla birlikte önümüzdeki 20 yıl içinde insanları Mars'a taşıması planlanan Orion mürettebat aracı, bütçe yetersizliği ve politik irade eksikliğinden kaynaklanan bu kısır döngüyü kırabilir. Mars One projesi ile 2024 yılına kadar Mars'a bir daha geri gelmemek üzere cesur yerleşimciler göndermeyi planlayan Hollandalı girişimci Bas Landrop ile Mars Derneği kurucusu olan havacılık ve uzay mühendisi Robert Zubrin, 2030'larda Mars'a insan göndereceğimizi umuyoruz diyor. İnsanlar Mars'a ne zaman gidebilir? Bas Landrop çok daha iddialı ve Mars'a gidecek olan astronotları Dünya'ya geri getirme kaygısı taşımadıklarını belirterek sadece kitle kaynak fonlar yoluyla 2024'te yani NASA'nın en iyimser tahminlerinden 9 yıl önce Mars'a kalıcı yerleşimci gönderebileceklerini öne sürüyor. Mars One projesi uzmanlarına göre projenin maliyeti sadece 4 milyar dolar olacak ki bu da bir Amerikan uçak gemisinin fiyatıyla karşılaştırılabilecek bir rakam. Ancak bu rakam ne kadar gerçekçi? 40 yıl sonra ilk kez Orion mürettebat aracı aslında gerçek bir uzay gemisi değil. Mars'a gidecek uzay gemisinin daha büyük bir servis modülüne ve daha büyük roketlere sahip olması gerekiyor. Gerçek bir uzay gemisi, roketler, servis modülü, Orion mürettebat modülü ve iniş sistemiyle birlikte bir bütün oluşturuyor. Nitekim NASA,
Orion'un son Apollo uçuşundan bu yana Dünya'dan 5800 kilometre uzaklaşan ilk uzay aracı olmasına karşın uyduları da saymazsak, sonraki test uçuşunu 2018 yılına ertelediğini açıklamak zorunda kaldı. Buna gerekçe olarak da bütçe yetersizliklerini gösterdiler. Tabii 4 astronotun fiziksel ve zihinsel sağlığını yitirmeden uzayda aylarca yol alarak Mars'a sağ salim ulaşması için gereken ortamı, süreçleri ve en iyi uygulamaları tasarlamakta ayrı bir dert. Bu nedenle NASA önce Ay yörüngesine insan göndermeyi ve ardından aşamalı olarak gezegen uçuşlarını başlatmayı planlıyor. Merak, insanoğlunun vazgeçilmez bir unsurudur. Merakın giderilebilmesi için bilim öncülüğünde birçok çalışmalar yapılır. Tam da bu noktada NASA tasarladığı yeni uzay araştırma kapsülüyle Mars'a doğru yeni bir adım attı. Bir Delta roketinin üzerine yerleştirilen Orion, Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı. Kapsülün dünyanın etrafını 2 kez dolaşması amaçlanmıştı. Ayrıca bu uçuşta yeni geliştirilen teknolojilerin de testi yapıldı. Orion teknolojisi eğer herhangi bir nedenden dolayı Mack'in bilgisayarlarında bir resetleme meydana gelirse bilgilerin yedeklenebileceği bir sisteme de sahiptir. Ve Mekik'te bir de telemetri sistemi bulunur. Yani Mekik ile kara istasyonu arasında bilgi alışverişi yapılabilmesi için gerekli telsiz sistemi de vardır. Mürettebatsız uçuş testi 05 Aralık 2014 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. 6 Aralık 2014 tarihinde Pasifik Okyanusu'na 11 paraşüt yardımı ile başarılı bir iniş yaptı. NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orion uzay aracının fırlatılış sonrasında henüz taşıyıcı rokete bağlıyken ortaya çıkabilecek aksaklıklarda roketten ayrılarak astronotların güvenle dünyaya geri dönmesini sağlayan tahliye sisteminin başarılı bir testini de gerçekleştirmiş oldu. Ascent Abort Kalkış Tahliyesi 2 adı verilen deneme için Orion personel taşıyıcı kapsülünün test için tasarlanan bir versiyonu Northrop Grumman şirketinin ABD Hava Kuvvetleri için geliştirdiği Peacekeeper roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden atmosfere fırlatıldı. Orion test aracı yaklaşık 9,5 kilometre irtifa kazanarak yüksek aerodinamik stres bölgesine ulaştı. Bu noktada tahliye süreci başlatıldı ve milisaniyeler içinde harekete geçen tahliye motoru kapsülü roketten ayırmayı başardı. Ardından devreye giren irtifa kontrol motoru kapsülü çevirerek denge kazanmasını sağladı. En son aşamada ise iniş motoru devreye girerek kapsülü Atlantik Okyanusu'na indirdi. NASA, Orion uzay aracını Ay'ı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler yapmayı amaçlayan Artemis görevlerinde kullanmayı planlıyor. Orion astronotları derin uzaya taşıyacak ve daha sonra Mars'a götürecek yeni uzay aracının ismidir. Orion uzay aracı 3 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindedir. Olumsuz koşullara karşı dayanıklıdır. İçerisinde radyasyon ve sıcaklığı ölçmeye yarayan yaklaşık 1200 adet sensör bulunur. Ayrıca Orion'un bir özelliği ise Apollo uzay mekiğinden sonra astronot taşıyan ilk uzay aracı olmasıdır. Bugüne kadar uzayda gidebileceği en uzak noktaya gitmesi planlanıyor. NASA'nın Orion'a yüklediği bazı görevler bulunuyor. 2023 yılında yapılacak olan ilk insanlı uçuşa kadar yapılması gereken daha bazı testleri mevcut. Şimdi burada özellikle şunu da belirtmek isterim ve bu konu hakkında da detaylandırmak isterim. Orion uzay aracı aslında bir mekik olarak düşünmek gerçekten çok abes kaçar. Neden derseniz boyut olarak çok küçük olduğu, ölçü olarak çok küçük olduğu görünüyor. Yani buraya 4 tane astronotu 5 metre bir alana yaydığınızı düşünürsek sıkış tepiş bir ortam olacak ve bununla direkt Mars'a gidilmesi çok zor. Yani o insanların 6 ay boyunca o yolculukta o kadar kapalı bir ortamda hiçbir hareketsiz vaziyette durması imkansız gibi gözüküyor. Ama bir şöyle yani uluslararası uzay istasyonu gibi birbirine paralel mekiklerin birbirine
entegre edilmesiyle daha sağlıklı bir ortam yaratılabilir. Aynı uluslararası uzay istasyonu gibi birbirine kenetlenmiş kapsüllerle daha büyük bir ortam yaratılabilir. Mesela spor odası ya da işte diğer çalışma odaları gibi. Hatta belki şunlar da yapılabilir. Deneyler içinde bir kapsül yapılabilir. Belki de Orion'ların 3-4 tanesinin, 5 tanesinin birleşimiyle Mars'a yolculuk yapılabilir. Ama ilk aşamada zaten NASA'nın planı da makalede de bahsettiğim gibi direkt Ay'a gitmek düşüncesindeler. Ay'a gitme düşüncesi ilk denemesi olur. Daha sonra bunları entegre bir sistem haline getirebilirlerse Mars'a gitmek için kenetlenme yapılıp yörüngede daha sonra Mars'a yolculuk için de kullanılabilir gibi gözüküyor. Ve bahsettiği ve makalede de okuduğum gibi gerçekten güvenli olduğu yazıyor. Ve 2023 yılında yapılacak testte de netleşmiş olacak durumu. Şu an zaten bildiğiniz üzere Dragon kapsülü devrede ve bu Elon Musk'ın yani özel bir şirketin geliştirdiği, SpaceX'in geliştirdiği kapsül aktif olarak bunu da kullanıyorlar. Orion da NASA'nın geliştirdiği alternatif kapsül olacak. Evet, yani bunlar olumlu gelişmeler. Umarım planlanan durumlara ulaşabilirler diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.